Taş nasıl olur da ayak izini saklayabilir? Bu soruyu kendine soran her kişi bugün anlatacağımız olağanüstü hadiseyi duyunca şaşıracak. Çünkü Medine'nin kutsal topraklarında, Cüheyr bahçesinde yaşanan bu mucize, asırlar boyunca insanlığa ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın sahip olduğu bu mübarek bahçe, sadece bir tarım arazisi değildi. Burası, Peygamber Efendimiz ve sahabelerin sık sık ziyaret ettiği huzur dolu bir mekandı. Rivayetlere göre bir gün Peygamber Efendimiz sevgili devesi Kasva ile bu bahçeye teşrif etti. O anlar tarihin en önemli anlarından biriydi çünkü tam o esnada Tevbe suresinin son ayetleri nazil oluyordu. Vahyin ağırlığı öylesine büyüktü ki Kasva'nın güçlü bacakları bile bu kutsal yükü taşımakta zorlandı. İşte tam bu kritik anda olağanüstü bir şey gerçekleşti. Vahyin manevi ağırlığıyla Kasva'nın toynak izleri sanki mumdan yapılmış gibi yumuşayan taşa işlendi. Peygamber Efendimiz sevgili devesine daha fazla eziyet olmasın diye derhal indi ve mübarek ayağını yere bastı. Ve işte o an Resulullah'ın mübarek ayak izi de taşta belirdi. Sanki taş onun kutsallığını fark etmiş ve bu izleri ebediyen muhafaza etmek istemişti. Başka bir rivayette ise bambaşka ama bir o kadar etkileyici bir hadise anlatılır. Ensardan bir ailenin su çekmek için kullandığı devesi birden huysuzlaşmış ve itaatsizlik etmeye başlamıştı. Hayvanın bu hali aileyi çaresiz bırakmıştı. Çareyi Peygamber Efendimiz'de arayan aile durumu arz etti. Resulullah sahabelerini de yanına alarak bahçeye gitti. Peygamber Efendimiz'i gören deve sanki yıllardır beklediği efendisini görmüş gibi derhal önünde secde etti. Bu teslimiyetin gösterisi o kadar etkileyiciydi ki devenin secde ettiği yerde ayak izleri taşa işlendi. Resulullah devenin yularını nazikçe tuttu ve hayvan bir anda itaatkar hale geldi. Bu manzarayı gören sahabeler şaşkınlıkla "Ya Resulullah, bu hayvan bile size secde ediyor, biz de etmeli değil miyiz?" diye sordular. Peygamber Efendimiz bu soruya şu hikmetli cevabı verdi: "Hiçbir insanın bir insana secde etmesi uygun değildir. Eğer olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim." Bu cevap İslam'ın temel prensiplerine dair büyük bir ders içeriyordu. İbadet yalnızca Allah'a yapılmalı, hiçbir yaratık başka bir yaratığa secde etmemeliydi. Cüheyr bahçesinde yaşanan bu olaylar bize birçok ders veriyor. Birincisi, Allah'ın Resulü karşısında bütün yaratıkların gösterdiği saygı ve teslimiyettir. Hayvanlar bile onun manevi büyüklüğünü hissediyordu. İkincisi, vahyin ve peygamberliğin olağanüstü etkisidir. Tevbe suresinin nazil olduğu anların kutsallığı, fiziksel alemde bile kendini gösterdi. Üçüncüsü, İslam'ın tevhid prensibidir. Peygamber Efendimiz, kendisine gösterilen aşırı saygıyı bile İslam'ın temel ilkelerine uygun şekilde yönlendirdi. Bu kutsal bahçede taşa işlenen ayak izleri, sadece geçmişin tanığı değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan birer rehberdir. Her Müslüman için bu mekan iman ve teslimiyetin en güzel örneklerini barındıran müstesna bir hatıradır. Bu rivayetlerin kesin ve net kaynakları olmamakla birlikte hakikatini ve en doğrusunu Allah Teala bilir.